Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu bonet tarzı bebek şapkasının anlatımını yapmak istiyorum. Şapkamızın örgüsü çok kolay ve çok şık modelli bir bebek şapkası arkadaşlar. Şapkanın örgüsüne bakın, buradan sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlıyoruz. Her sırada arttırmalar yapıyoruz. Bebeğin başının büyüklüğüne göre arttırmaları tamamlıyoruz. Daha sonra modelli bölüme geçiyoruz. Model bölümü de bebeğin büyüklüğüne göre değişmektedir. En son olarak uç bölümünü yapıyoruz ve boyun altında bağlamalı olarak böyle bakın ip kordonlar hazırlıyoruz. Bu şapkayı nasıl küçük veya nasıl büyük yapacağınızı ben videomun içerisinde anlatıyorum. Orayı takip edebilirsiniz. Şapkanın büyüklüğü kullandığınız tığın numarası, elinizin sıklığına ve ipinizin kalınlığına göre de değişmektedir. Ben bugün bu şapkanın örgüsünde Canan Sugar el örgü ipleri vardı. Bakın bunu kullandım. Renk numarasını soran arkadaşlar olursa bakın 081. Üzerinde 100 gram 320 metre yazmakta. Bu ipten 50 gram kadar ip gitti arkadaşlar. 50 gramlık bir ip bu şapkanın örgüsü için yeterli. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz bu şapkayı 3,5 numarayla yaparsanız aynı ölçüde yaptığınız zaman 1 yaş bebek için olacaktır. 2 numara ile yaparsanız da daha küçük 3-6 aylık bebek için olacaktır. Size ölçülerini de vermek istiyorum. Fikriniz olsun. Başlangıç noktasından uç noktasına kadar ölçüyorum. 19 santim. Alın bölgesinde olan bakın bu noktayı ölçüyorum. 20 santim. En dar olan yerden ölçüyorum. 14 santim. Bu da 6-12 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Bu şapkamızın yanında ben takım olarak bakın bu şekilde güzel bir yelek yaptım. Aynı modelden bir yeleğimiz var. Bunun hırkası var. Bakın bu şekilde güzel bir hırka modelimiz var. Yine aynı model çalıştım. Bunları takım olarak bakın bir de bu şekilde güzel bir salopet elbisemiz var. Ben bunların anlatımını da yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu örgülerin anlatımının olduğu YouTube linklerini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hem bu elbisenin YouTube linki, hırkanın YouTube linki, yeleğimizin YouTube linki orada var. İstediklerinizi o linklerin üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Ben bugün bunları bu renk ile yaptım ama siz bu şapkamızı ve diğerlerini istediğiniz marka bebek ipini kullanarak istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Biz bugün bu şık ve güzel olan şapkamızın anlatımını yapacağız. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel şapkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Şapkamızın örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için yavaş gösteriyorum. Bakın arkadaşlar pratik olarak gösteriyorum. Şu şekilde ipi tutuyoruz. Parmağımızın üzerinden bir defa şu şekilde dolayalım. Bakın ipin uzun tarafı burada. Tığ parmağımızın üzerinde oluşan bu halkaya takıyorum. Uzun ipi yavaşça çekip bakın burada bir ilmek oluşturdum. Parmağımdan çıkarıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyor gibi yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir çekiyorum. Bu sihirli halka içerisine şapkanın başlangıcı için 12 trabzan yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. 12 trabzanı bakın sihirli halkanın içerisine yaptım. Daha sonra bakın bu ipin ucunu yavaşça çekiyorum. Boşluk oluşmamasını sağlıyoruz. Çekerek bakın burası tamamen kapalı oldu. En son yapmış olduğum trabzanı ilk başta yapmış olduğum bakın bu ilmeğe tığ takıyorum. 2 zincir çekerek burada bir trabzan oluşturmuştuk. Onun üzerinde bulunan bakın ilmeğe tığ taktım. İpi de üstte tutalım. Aradan kaybedeceğiz. Yavaşça çekiyorum. Kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın yuvarlak bir görüntü elde ettik. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu yapmış olduğumuz 12 trabzanın ilk önce tepe noktalarına bir trabzan yapacağız. Arttırma yapmak için aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk trabzan. Üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın takip eden bu trabzanı ilk önce tepe noktasına batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir düz trabzan bir de boşluktan alarak oluşturduğumuz bir trabzan var. Bu sırayı böyle devam edelim. Bir trabzanı ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yapalım. Daha sonra yapmış olduğumuz bu trabzanı aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın ikinci sırasında yapmış olduğumuz bu 12 trabzanın her bir trabzanı ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yaptık. Daha sonra aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yaptık. Bu şekilde bakın boşluktan alarak yaptığımız bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan oluştu. Aralarda da tek trabzanlar yaptık. Bunlar da 12 tane. Toplam 24 trabzanımız var ikinci sıranın sonunda. En son yapmış olduğum bakın bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzan ilk başta yapmış olduğum tek trabzan ile kaydırma yaparak bakın burayı birleştiriyorum. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine bu boşluktan aldığımız trabzanları hep boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk önce bu tepe noktalarına batarak trabzan yapacağız. Bakın bu ilk buna geçmek için kaydırma yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan boşluktan almış olduğum bu ilk trabzanın tepe noktasına bir defa kaydırma yapıyorum. Bakın oradayım. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine ilk önce tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Takip eden bakın tek trabzan var. Bunun tepe noktasına batıp trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın ilk önce tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu tek olan trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın ilk önce tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın tepe noktasına battığım trabzan.
tek olan trabzanı tek trabzan olarak yapıyorum. Bakın boşluktan aldığım trabzanın ilk önce tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu boşluktan alarak yaptıklarımız hiç değişmeyecek. Bu çizgi halinde devam edecek. Trabzan arttırmalarına bu ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yapıyoruz. Daha sonra aynı trabzanı boşluktan alarak yaparak arttırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar yapalım. Trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Bu sırada tek olan trabzanları tek trabzan olarak yaptık. Bu boşluktan alarak yapmış olduğumuz trabzanları ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yaptık. Daha sonra aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptık. Toplam 12 arttırma yapmış olduk. Bakın 12 boşluktan alarak yapmış olduğumuz trabzan var. Bu 12'sini ilk önce trabzan yaptığımız için 12 arttırma oldu. Bu sırada toplam trabzan sayımız 36. En son bakın aralarda ikişer tek trabzan oluştu. Bu sırada her arada bakın 1 2 1 2 trabzan var. Sıra sonunda da bir trabzan var. Bir trabzanda başlangıçta bakın bir zincir çekerek burada bir trabzan yapmıştık. O 2 trabzan var. En son yapmış olduğum bakın bu trabzan ile ilk başta yapmış olduğum trabzanı kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpi takıyorum. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın 1 2 trabzan var bu arada. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada yine aynı şekilde yapacağız. İpi tığın üzerine almadan bakın bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın üzerine kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın ilk önce tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın arada 1 2 tek trabzan var. Bunların tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanı ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı bakın boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Arada bu sırada 1 2 3 trabzan oluştu. Takip eden de aynı şekilde bakın 2 trabzanın tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanında bakın bu boşluktan aldığım üçüncü trabzanında tepe noktasına trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tepe noktasına trabzan yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzan var arada. Bakın 3 tek trabzanı yaptım. Son yapmış olduğum 3. trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırada anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın arada arttırdığımız trabzanlar daha net görünüyor bu sırada. Bu şekilde aralarda bulunan trabzanların tepe noktasına trabzan yapalım. Bu boşluktan aldığımız trabzanın ilk önce tepe noktasına trabzan yapalım. Tekrar ipi tığın üzerine alalım. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapalım. Trabzan arttırmalarını yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü sırada da aralarda bakın üçer tek trabzan bir de boşluktan aldığımız trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum ilmeği ilk başta yapmış olduğum ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arada 1 2 3 trabzan var. 1 2 3 trabzan var. 1 2 3 trabzan var. Dördüncü sıranın sonunda trabzan sayımız 48. Bu 12 noktadan 12 arttırma yaptık. Trabzan sayımız 48. 5. sıradayız. 5. sıraya çıkmak için bakın
Bu boşluktan alarak yapmış olduğumuz trabzanın üzerine kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluktan alarak yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu bir alt sırada yapmış olduklarımızın tekrarını yapıyoruz. Takip edenleri bakın 1, 2, 3 trabzan var. Tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanı yaptım. Bu boşluktan aldığım trabzanın tepe noktasına 4. trabzanı yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu yapmış olduğum son 4. trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Arada bakın 1, 2, 3, 4 tek trabzan oluştu. Takip eden bakın bu 3 tek trabzan var. Bir de buna trabzan yapıyoruz. 4 tek trabzan oluşuyor. Bunu boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Tek trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tek trabzanları yaptım. Dördüncü olanı bakın bu boşluktan alarak yapmış olduğumuzun tepe noktasına 4. olarak trabzan yapıyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırada da arttırmaları bu şekilde yapıyoruz. Bir alt sırada bakın 1, 2, 3 olan trabzan sayısı bu sırada 1, 2, 3, 4 olacak. Arttırmalarımızı bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkamızın 5. sırasında da arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bu 12 yerden arttırmalar yaptık. Toplam trabzan sayımız 60. Aralarda bakın boşluktan alarak yaptığımız trabzanların arasında 1, 2, 3, 4'er tek trabzan yaptık. Siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yapıyorsanız arttırmaları burada bırakabilirsiniz. Modelli bölüme geçebilirsiniz. Bakın bu şekilde modelleri yapacağız. Bu modelli yeri buradan itibaren başlayabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız toplam 8 model yerleştireceğiz. Buraya arkadaşlar biz daha büyük yapıyoruz bu şapkayı. Onun için 6. sıraya geçiyoruz. Bakın 6. sıraya geçmek için bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzan üzerine kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak ilk arttırmayı burada yapmış oluyorum. Bu sırada yine boşluktan alarak yaptığımız bu trabzanların olduğu ilmeklerden arttırma yapacağız. Bakın burada trabzan sayımız 4'tü. Bu sırada 5'er tane trabzan olacak. 4 trabzanın tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tek trabzanı yaptım. 5. trabzanı bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın üzerine yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Burada bir arttırma daha yapmış olduk. Bakın bu arada 1, 2, 3, 4, 5 tek trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 4 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 trabzanı yaptım. 5. trabzanı boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın üzerine yapıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 tek trabzan oldu. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Aralarda 5'er tek trabzan. Bunları boşluktan alarak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 6. sırasında da arttırmalar yaparak sıra sonuna geldim. Bu sırada yine 12 arttırma yaptım. Trabzan sayım 72. Aralarda 1, 2, 3, 4, 5 tek trabzan yaptık. Bu boşluktan alarak trabzanları boşluktan alarak devam ettirdik. Siz bu şapkayı 3-6 aylık bir bebek için yapıyorsanız arttırma sırasını burada bırakabilirsiniz. Buradan itibaren modelli bölüme geçebilirsiniz.
3-6 aylık bebek için 72 trabzan yeterli olacaktır. Biz şapkayı bugün 6-12 aylık bebek için yapacağız. Onun için bir sıra daha arttırma yapmak istiyorum. Bakın, kaydırma yaparak bu boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 7. sıradayız. 7. sırada yine bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanlardan arttırma yapacağız. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Takip eden, bakın, bu 5 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. 6. trabzanı da bu boşluktan alarak yapmış olduğum trabzanın üzerine yapıyorum. Arada 1 2 3 4 5 6 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın, burada da arttırmamızı yaptık. Takip eden 5 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptık. 6. trabzanı, bakın, bu trabzanın üzerine yapıyorum. 6 trabzan yaptık. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırada diğer sıralarda olduğu gibi devam edecek arkadaşlar. Bu boşluktan alarak yapmış olduğumuz trabzanlar aralığında 6 trabzan olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 7. sırasında da bu 12 noktadan arttırmalar yaparak sıra sonuna geldim. Bu sırada 12 arttırma yaptım. Toplam trabzan sayım 84. 7. sıra sonunda 84 trabzanı elde ettik. Biz bugün bu şapkayı 6-12 aylık bir bebek için yapıyoruz. Bu 84 trabzan benim için yeterli. Bu çapını ölçüyorum size arkadaşlar. Bakın, elinizin sıklığına göre değişebiliyor bu ölçü. 14 santim çapı var. Eğer sizin eliniz sıkıysa, ipiniz de ince ise bir sıra daha bu şekilde devam etmeniz iyi olacaktır. Siz bu şapkayı 1 yaş bebek için yapıyorsanız bir sıra daha buraya kadar yapmış olduğumuz gibi arttırma sırası yapın. Bir sonraki sırada 96 trabzan elde edeceğiz. Biz 8. sıradan itibaren modelli bölüme geçiyoruz. Bakın, bu modellerimizi yerleştireceğiz. Bu şekilde 6 trabzandan oluşan modellerimizi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, bu gördüğüm ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanı yaptık. Yapmış olduğumuz bu 6 trabzanı 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın, aynı ilmek içerisine 6 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine almadan 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın, 1 2 atladım.
Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içerisine 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzanı yaptım. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modellerimizin ilk sırasını yerleştiriyoruz. Modellerimizi böyle yapacağız arkadaşlar. Bir ilmeğe 6 trabzan yapacağız. Yapmış olduğumuz bu 6 trabzanı 1, 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe sık iğne yaparak devam edelim. 6-12 aylık bebek için toplam 11 modeli yerleştirmemiz yeterli olacak. Bu şekilde düzenli aralıklarla modellerimizi yerleştirerek devam edelim. Şapkamızın modelli bölümlerini bakın ben tamamladım. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 model yerleştirdim. Bakın burada boşluk bıraktım. Burası bebeğin boynunun arka tarafına gelecek. Onun için burayı boş bırakıyoruz. Siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yaptıysanız 8 model yeterli olacaktır. 3-6 aylık bir bebek için yaptıysanız da 9 model yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Yine burada boşluk bırakacaksınız arkadaşlar. Daha büyük bebek için yapıyorsanız, 1 yaş üstü bebek için yapıyorsanız da 12 model yerleştirmeniz iyi olacaktır. Çünkü sayımız bir sıra fazla olacağı için 12 model yerleştirdiğiniz zaman burada yine boşluk kalacak. Modelimizde bakın şimdi bu görüntüyü yapmak istiyoruz. Böyle tırtıklı bir görüntü var. Bunu yapmak için örgünün ters tarafından trabzanları boşluktan alarak yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Bir ilmek atlamıştık. Modelimizi yerleştirmiştik. Sıra sonunda da modelden sonra bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu tek yapmış olduğum trabzanın üzerine trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 6 trabzandan ilk trabzanı tığı boşluğa takıyorum. İlmek alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı da bakın tığı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı da bakın tığı boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Burada başta bir trabzan yaptık. Bu 6 trabzandan 1, 2, 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada 3 trabzan var. Bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu modelde 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanda boşluktan alarak trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden burada bulunan bu 6 trabzanı da aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Ama boşluktan alarak yapıyoruz bakın. Tığı boşluğa takıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanı boşluktan alarak yaptım. 2 zincir çekiyorum. Takip eden bu 3 trabzanı da boşluğa takarak trabzan yapıyorum. Bakın boşluğa taktım, trabzan yapıyorum. Takip edeni boşluğa taktım, trabzan yapıyorum.
son trabzanda boşluğa taktım, trabzan yaptım. Burada da bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluğa takarak trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanda boşluğa takarak trabzan yaptık. Görüntü olarak bakın, düz tarafı burası şapkanın, böyle bir görüntü elde ediyoruz. Boşluktan alarak yaptığımız için. Bu görüntüyü elde etmek için boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanda boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 3. Diğer modele geçiş yapıyorum. Bakın. Bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Geriye kalan 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden diğer modele geçerek aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bütün modellerimizi bu şekilde devam ederek tamamlayalım. Şapkamızın 9. sırası, modelli sıramızın 2. sırası olan bu sırayı da bakın, bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanda boşluktan alarak trabzan yaptık. Zincir çekmeden diğer modellerde de aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar geldim. Bakın, görüntü olarak böyle arkadaşlar. 11 modelimizi bu şekilde ikinci sırasını tamamlamış olduk. 3. sıradayız. Bakın, en son 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı boşluktan alarak yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada en sonda bir trabzan var. Bunun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Daha sonra modelimize geçiş yapmıştık. Sıra sonunda da modelden sonra bakın bir trabzan yaptım. 10. sıradayız. 10. sırada tekrar 6 trabzan yapıyoruz. Bakın, bir zincir çektim. Örgüyü çevirdim. İlk trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu, bakın, model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 trabzanı yaptım buraya. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine almadan bakın, bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın, bu model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 trabzanı bu iki zincirlik boşluğa yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın, bu iki zincirlik boşluklara 6 trabzan yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu trabzanları iki model ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz. Bir zincir çekiyorum. Takip eden modele geçiyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu 6 trabzanları yapalım. Aralarda birer zincir çekerek iki model ortasına tutturarak sıra sonuna kadar devam edelim.
Bu sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluklara 6'şar trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 2 model ortasına sık iğne yaptık. Tekrar bir zincir çektik. Takip eden model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yaptık. Bu şekilde 11 modelimizi tamamladık. Sıra sonunda da bulunan bu tek trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sıra boşluktan alarak yaptığımız trabzan sırası. İlk ilmek üzerine bakın bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın ilk 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın ikinci modelimizi tamamlıyoruz bu sırada arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden takip eden modelde bulunan ilk 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 3. Diğer modele geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine bakın bu tek trabzanın tepe noktasına batarak trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Örgünün düz tarafındayız. Bu sırada bu 6 trabzan, bir zincir, 6 trabzan yaptığımız yerdeyiz. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden model ortasında bulunan bakın boşluğa 6 trabzan yapıyorum. Artık bakın şapkamızın örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu iki sıranın tekrarıyla bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz gibi 6 trabzan yapacağız. Bir zincir çekip 2 model ortasına sık iğne olarak tutturacağız. Tekrar bir zincir çekip diğer model ortasında bulunan bu boşluğa 6 trabzan yapacağız. Bu şekilde bu sırayı devam edeceğiz. İkinci sırada da örgüyü çevireceğiz. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapacağız. Diğer modele geçeceğiz. Şapkamızın örgüsü bu şekilde devam edecek. Bakın bunun gibi bir görüntü elde edeceğiz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre ben bugün 6-12 aylık için yapıyorum. 6 aylık bir bebek için 2, 4, 6 sıra yapmamız yeterli. 7. modeli de bitiriyorum. Bakın 7. modelde dilim şeklinde modeli bırakıyorum. Bu şapkanın örgüsünü de bu iki sıranın tekrarıyla yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayalım arkadaşlar. Şapkanın modelli bölümünü benim için gerekli olan bakın yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 modeli tam bitirdik. 7. modelin başlangıcına geldik. En son olarak ters taraftan 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı da yaptım. Şimdi modelli bölümdeyiz. Modelli bölüm son sıramız olacak şapkamızda arkadaşlar.
Bu bölümün biraz daha dilimli durması için bu iki zincirli yere yapmış olduğumuz trabzanları modellerde 6'şar trabzan yapıyorduk. Bu sırada 8'er trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu iki zincirlik boşluğa 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzanı yaptım. Bu modeli iki model ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model içerisine de 8 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde dilim modelleri yapıyoruz uç bölümünde. Bu model ortasında bulunan iki zincirlik boşluklara 8'er trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz trabzanları bu iki model ortasına sık iğne ile tutturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkamızın son sırasında model ortasında bulunan iki zincirlik boşluklara 8'er trabzan yaptım. Yapmış olduğum trabzanları iki model ortasında bulunan bakın boşluklara sık iğne olarak tutturdum. Takip eden modele de aynı şekilde devam ederek sıra sonuna kadar geldim. En son yine 8 trabzanı yaptım. Bu yapmış olduğum trabzanları en son ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum bakın. Bakın arkadaşlar çok şık ve güzel bir şapka yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Şapkamızın modellerini bitirdik. Şimdi bu boynun çevresinde bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Burasını biraz daha toparlasın, bebeğin boynunu sıkıca kavrasın diye. Burayı sık iğne olarak yapıyoruz. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bu ilmek içerisine sık iğne yaptım. Biraz toparlasın istiyorum. Onun için her sıraya birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın biraz toparladı burası. Devam ediyorum sık iğnelere. Son sık iğneyi de yaptım. Bakın bu boyun bölgesinde boş bıraktığımız bir yer vardı modeli başladığımız sırada. Buraya geldim. Burada bu ilk ilmek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın üçüncü olanı kesme yapıyorum. Eksiltme yapmak istiyorum. Bir sık iğne yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. Takip eden ilmekten de bir sık iğne yapıyor gibi yaptım. 3 ilmek var. Bir defa da çekiyorum. Takip eden ilmeği tek sık iğne yapıyorum. Bakın 2 sık iğne yaptım arda arda. Üçüncü olanı kesme yapıyorum. Bir sık iğne yapıyor gibi yaptım, bekletiyorum. İkinci olan da aynı şekilde aldım. Bir defa da içinden çekiyorum. Bu şekilde iki tek sık iğne yapıyoruz. Üçüncülerde kesme yapıyoruz.
Bakın diğer tarafa geldim modelli yere. Burada da yine burada yapmış olduğumuz gibi her sıraya birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğnelere devam ettik. Sıra sonuna kadar sık iğnelere devam edelim. Bu sırada bakın boynun çevresinde bir sıra sık iğneler yaptım. Sıra sonuna geldim. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Boynun çevresinde ikinci sırada sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Bakın görüntü olarak şapkamızın görüntüsü böyle güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırayı yapacağız. Üçüncü sırayı yapmadan önce bebeğin boynunun altında bağlanmak üzere bakın bir ip kordon yapmak istiyorum. Onun için zincir çekiyorum. Çekeceğimiz bu zincir sayısı bebeğin boynunun altında bağlayacağımız kadar tercihimize göre istediğimiz kadar olabilir arkadaşlar. Zincirlerimizi çekmeye devam ediyorum. Kordon için zincire çektim. Ben toplam 80 zincir çektim. Çekmiş olduğum bu 80 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın şapkanın başlangıç yerinden sıfır noktasına tutuyorum. Bitmiş olarak 30 santim. 30 santimlik zincir uzunluğu var. Sizin 30 santime kat zincir sığıyorsa o kadar zincir çekerseniz iyi olur. Elinizin sıklığına göre bu zincir sayısı değişebiliyor. Şimdi bunun üzerinden bir sıra sık iğne yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine almadan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek içerisine de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın. Bu çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Kordon için çekmiş olduğumuz zincirler üzerine bakın bir sıra sık iğne yaparak şapkanın başlangıç yerine geldim. Bu boynun çevresinde bir sıra sık iğne yaptığımız yer vardı. Aynı şekilde sık iğnelere bu ilmekler üzerinden de devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın kordonun sık iğneleri şapkanın boynun bölgesinden de devam ediyor. Bu şekilde sık iğneler yaparak şapkanın bu ucuna kadar devam edelim. Diğer kordonda başlamış olduğum sık iğnelere boynun çevresinde devam ederek bakın diğer uca kadar sık iğne yaparak geldim. Buraya da şimdi diğer kordonu yapmış olduğumuz gibi bir kordon yapacağız. Bu kordonu kaç zincir çektiyseniz buraya da aynı sayıda zincir çekeceğiz. Ben 80 zincir çektim. Buraya da 80 zincir çekiyorum. Bu kordon içinde 80 zinciri çektim. İpi tığın üzerine almadan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ve takip eden ilmeklere de birer defa sık iğne yaparak devam ediyorum. Çekmiş olduğum zincirler üzerine bakın sık iğneleri yaparak şapkanın başlangıç noktasına geldim. Bu sırayı kapatacağız burada arkadaşlar. Bakın son yapmış olduğum ilmeği
bu sık iğneye başladığımız sıra vardı şapkanın boyun yaparken. Buraya kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tığı taktım. Kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş oldum. Tek parça halinde oldu bakın. Kordonun görüntüsü. İpi burada kesiyorum. Böylece şapkamızın örgüsünü de bitirmiş olduk. Bakın çok şık ve çok güzel oldu. Minik kızlarımıza yakışacak güzel bir şapka yaptık sizlerle birlikte. Bakın şapkanın arka görüntüsü de bu şekilde. Çok güzel oldu. Boynunun çevresinde yapmış olduğumuz sık iğnelerde bebeğin boynunu sıkı kavrayacak ve güzel olacak. Daha sonra bunu bakın bu şekilde bebeğin boynun altından bağlamalı olarak kullanabiliyoruz. Böylece şapkamızın örgüsünü bitirmiş olduk. Size bitmiş olarak ölçülerini vermek istiyorum. Başlangıç noktasından uç noktasına kadar yüksekliğini ölçüyorum. Bakın başlangıcı sıfıra tuttum. 19 santim. Bu şekilde ölçtüğüm zaman 20 santim. Bakın bu en dar yerden ölçüyorum. 14 santim. Bu da 6-12 aylık bebek için güzel bir ölçüde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.